Evet. Yanıyorum burada. Şimdi ana sayfada benim bunları göstermem lazım. Ana sayfada gösterirken de sonuçta evet, ana sayfada benim bunları göstermem lazım. Göstermek için de Views'a geliyorum. Hangi Views'a? Page'in Views'ıdır büyük ihtimalle. Buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra index kısmına geliyorum. Ve indekse bunu ekleyebilmek için de benim kategoriye ihtiyacım var. Kategoriyi nereden alacağım? Ezgi. Nereden? Nereden? From. Ankara. Evet. Modus. Import. Neyi? Kategoriyi. Kategori yani kendisini. Peki. Ha? Şu anda gerek yok. Alacağız. Ama şu anlık gerek yok. Daha sonra alırken yine koyarız. Şimdi bunu aldık. Bunu aldıktan sonra ne diyeceğiz? Yine context kısmında yazabiliriz. Context ve kategori diyebiliriz. Ve deriz ki kategori objects filter. Buraya da mesela şey ekleyelim ya. İkide bir bununla uğraşmamak için status diye bir şey ekleyelim. Hatta from page nokta modus import status müydü? Default statüstü değil mi? Yok, default status değil. Biz burada kendimiz yazacağız. Pardon. Status diye bir şey ekleyelim. Ve diyelim ki publish it. Bunu artık böyle yazmayacağım. Burada geleceğim. Diyeceğim ki status eşittir status diyeceğim. Bu sayede statüsü published olanı getirmiş olacağım. Tamam. Biraz daha eklememiz gerekiyor. Efendim? Stok kontrolü vesaire. Kategoride stok yok ki. Ama sen şunu yapabilirsin. Kategorinin içindeki product'ın yok. Mesela şöyle düşün. Öyle bir kategori var ki tüm product'ları 0. Belki sen o kategoriyi göstermemek isteyebilirsin. Bunu yapma şansın var. Product'ın altındaki tüm kategoriler 0 ise kategoriyi gösterme diyebilirsin. Ama çok düşük bir ihtimal gibi geliyor bu bana. Ama böyle bir ihtimal var ve yapabilirsin yani. Yazdık mı? Arada gofret yiyorum. Şimdi bunu HTML'e Okey mi? Peki. Now.html'e geliyorum. Now.html'e geldikten sonra erkek için olan kısma geliyorum. Erkek için olan kısımda tişört ve çanta diye yazıyor. Çantayı siliyorum çünkü bir tane ihtiyacım var. Bunun üstüne de ne yapmam lazım? For. Peki nasıl yazacağım for'u? For item in ondan sonra kategori diyorum. Bunu dedikten sonra da tekrar and for diyorum. Bu sefer ne oldu? Sadece bunu yazalım ve kaydedip bakalım. Yazdık mı? Okey mi? Tamam. Sayfaya girip inliyorum. Nereden? Şuradan. Erkekler kısmına gelince tişört diye yazdı. Bayağı bir. Niye? Evet, aynen öyle. Buna diyeceğiz ki şuna item.title diyeceğiz.
Buna item.title deyince bunu da alt satır alıyorum ki daha rahat okunsun diye. Item.title deyip sayfayı yenilediğimiz zaman da bere, tişört, çanta, aksesuar, tasarım diye yazdı. Oba! Yine istediğim gibi olmadı. Ne istiyordun? Ne istiyorum sence? Bakalım. Kadın ve erkeğin ayrımını istiyorum. Kadında da mesela olsun ama bu sadece erkekle ilgili olsun. Hocam o zaman biraz alacağız. Gender eşit erkek. Aynen. If ekleyeceğiz. O zaman buraya bir if ekleyeceğiz diyorsunuz. Diyorsunuz ki for'un içerisinde bir if olacak. Item'ın gender'ı eşitse şöyle miydi ya? Boşluk yoktu galiba. Neydi? Man. Man. Man mi man mı ya? Man. Peki. Ha? Eyle mi yazsaydık? Erkekler diye yazmayıp erkek diye mi yazsaydık? Peki böyle bir hata yaptık. Ondan sonra ben buraya man yazacaktım. Şuraya ama yanlışlıkla man diye yazmışım. Bunu buradan düzeltebilirim. Ama database'den halen düzeltemem. Çünkü database'de halen bu man olarak duruyor. Peki ben bunu nasıl düzelteceğim? Bitti. Database'in içerisinde yazıyor bu. Şöyle göstereyim. Geliyorum. Shell plus dedim. Sonuçta shell bu işe yarıyor, tamam mı? Shell burada çat diye her şeyi görmemizi sağlıyor. Kategoriye geliyorum. Kategori objects nokta filter, ondan sonra gender eşittir man diyorum. Geldi mi? Geldi. Geldikten sonra ben bu ikisinin update olmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? Hı? Çalışacak mı? Enter'a bastım. 2 tane değişiklik oldu diyor. Oba! Bakalım tekrar var mı? 0 dedi. Ondan sonra Mandy'yi yazdım. 2 tane dedi. Hayır, iki tane oluyor. Bir tasarım tişört, bir de normal tişört için diyor zaten burada. Normal değil böyle. Ayıramadık değil mi? Yani filtrela update edemeyiz. Hocam biz nerede neyi değiştirdik? Hayır, şu an zaten normal bak. Orada yazıyor bir tişört diyor, bir tasarım tişört. Şimdi ORM'in güzelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Dedik ki, ilk önce şunu hatırlayalım. Bunu siliyorum. Dedim ki, filtreye gel dedim. Ve bana gender man olan ama man olan kişileri bul dedim. Bulamadım dedi. Çünkü biraz önce değişti. Ama man olanı bul dersem buldu. Şimdi şunu diyebiliyorsunuz. Man olanı bul. Man olanı bulduktan sonra buldukların içerisinde benim istediğim değişiklikleri de yap diyebiliyorsunuz. Manyak bir şey bu. Tamam. İkisini birden buluyor. Sonra diyorsunuz update diyorsunuz. Update dedikten sonra gender kısmına geliyorsunuz. Eşittir mmm diyorsunuz. Bu sefer gender'ı mmm olarak değiştiriyor. Bu ikisi için değiştiriyor sadece. Sonra artık ben gelip de buraya gender'ı mmm olan kişileri bul dediğim zaman sadece bu iki kişiler oluyor. Doğru yani. Doğru yaptınız tabii ki. Yani ama benim görevim her zaman olduğu gibi kafayı bulandırmak. Yani o yüzden ben buradayım. Niye? Hoca çünkü sürekli kafayı bulandırır. Peki. Yani bu sayede artık ben bunu man diye yazabilirim ve diyebilirim ki gender'ı mmm olan kişileri bul ve bunları man olarak düzelt diyebilirim. Harika. Bunu düzelttik ve artık database ile alakalı bir şey yapmamıza gerek yok. Çıktım ve run server dedim. Hocam bir numara HTML'i bir dakika açar mısın? Nereye açayım? Nav.html. Tamam, zaten oraya geliyorum. Now.html'i açtım.
Null nokta işlemini açtıktan sonra gender man olan kısmını buradan artık yazabilirim. Sonra ne yapmam lazım? And if demem lazım. Sebebi boşluktur arkadaşlar. Ya böyledir ya da boşluksuzdur. Böyle çalışır çünkü. O zaman böyledir. Sayfayı yeniliyorum ve yeniledikten sonra sadece erkekler geldi. Ama bir sıkıntı daha var. Bere gelmedi. Unisex'ler de gelmedi. O zaman şey yazacağız. And değil, or. Or böyle mi yoksa şöyle mi bilmiyorum. Or. Ondan sonra item nokta gender eşittir. Neydi? Unisex. Küçük harfle mi büyük harfle miydi? Küçüktü çünkü database öyle yazıyor. Ekranda gösterirken bize farklı gösteriyor. Ve sayfayı yenilediğim zaman burada çanta, aksesuar falan filan diye de geldi. Okey? Harika. Bunun aynısını aldım. Kopyaladım. Kadın kısmının altındakileri yapıştırdım. Bunu yapıştırdıktan sonra buna da woman diyorum. Yalnız onu değiştirmedin. Ha? Onu değiştirdin mi diye. Woman. Aynı yazmıyor mu? Tamam. Şöyle. Sonra bundan bir tane daha ihtiyacım var. Şuraya. Bu da sadece unisex'lere getirsin. Hepsi aynı ama aralarında ufacık farklar var. Şimdi baktığımız zaman bu arada artık sayfayı yeniliyorum. Burada bere, çanta bilmem ne falan filan var. Kadında da buna benzer şeyler var. Her zamanda da sadece bere, çanta ve aksesuar var. Harika. Şimdi buna gitmesi lazım. Bu kategoriye gitmesi lazım. Bu kategoriye gitmesi için de bu kategoriyle ilgili product'ları göstermesi lazım. Ama ilk önce biraz product ekleyelim mi? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Mesela biz PK ile order yapmıştık ya orada listelerken. Evet. Burada S veya DES diye yapabilir miyiz order'ı? Mesela A baş harfi göre. Yani- Mesela erkek tıkladığın zaman kategoriler yazıyor ya. Ben onu mesela şeye göre yapmıştım. Sıralamaya göre. Yani istiyorsan burada bir order verebilirsin. Veyahut da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurada class meta oluşturuyorsunuz. Meta oluşturduktan sonra order by diyebiliyorsunuz burada. Kafadan en baştan bunun bütün class'ın order olarak title'a göre olmasını istiyorum diyebiliyorsunuz. Mesela böyle bir yapı var. Senin sorunu yanıtladım mı burada bilmiyorum ama view'da gelip bunu da yapabilirim. Geldim şuraya. Order by ve title diyebilirim. Title dersem isme göre yapacağı için zaten bütün sıkıntım gidecektir. View'de mi yapıyoruz? View'de yaptım ben şimdilik. View'de yaptıktan sonra bunu tekrar sayfayı yeniledim ve erkeğe baktığım zaman artık burada alfabetik sırayla var. Ama ben order kullanacaksam order yapardım PK yerine. O zaman gelirdim kategoriye. Mesela şuraya. Şuraya order diye bir şey açardım. Mesela. Sonra derdim ki models'taki small integer field veya da small positive integer field. Yok mu? Vardı. Neyse small integer field olsun. Ve bunu yapardım. Default'ta da 0 derdim buna. Böylelikle buradan sıralardım. Çünkü mesela sen tişörte en üstte istiyorsun. Alfabetik sıra istemiyorsun aslında. Anladın mı? Ondan dolayı bunu ekleyebilirdin. Ben şu anda bunu eklemeyeceğim. Kaydettim, kapattım. Okey. Yine burada dursun, isteyenler açarlar daha sonra. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra şimdi erkek var, kadın var ama bunların ürünleri yok. Birkaç tane ürün ekleyelim. Ürünü eklemek için de product kısmına geldim. Product kısmından add product dedim. Kategoriyi seçtim. Mesela tişört seçtim. Ama dikkatli bakın burada ne yazıyor? Tişört yazıyor.
İkisi de tişört. Hangisi? Patates. Bunu admin'den düzelteceğiz. Admin'den. Yanına ekletmemiz lazım. Nasıl düzelteceğim? Şurada. Olayımız bu. Kategorinin böyle gözükmesi. Title artı ya da artı slot yazabiliriz canım. Slot için ya da direkt slot'ları gönderebiliriz. Self title artı arada bir type. Garanti alayım mı kendimi? Nasıl garanti aldığımı göstereyim mi? Madem öyle bir fiyatım var, niye kullanmayayım ki? Slide yazmama gerek yok, kafa karışıktı. Sayfaya iniyorum. Nice pardon. Nece şeydi. Neydi? Bir tane kütüphaneydi. Nasıl? Dehşet. Heyecanlandı birisi. İşte bu F gerçekten çok tatlı bu konularda. Peki şöyle yapsaydım ne olurdu? Self.pk artı deseydim. Yani bir tre bilmem ne diye gözükecekti değil mi? Return'le döndüğü için de bunda dönecekti değil mi? Hazır mıyız? F'de hata mı veriyor? Ama string Sadece PK mi döner diyorum acaba şu an? hocam integer limiti için F'de toplamada belki bir hata verebilir. Güzeldi. Güven yakaladı sorunu. Eğer bunu burada yazarsam sıkıntı verecek çünkü integer'la string'i topluyoruz. Ama bunu burada yazmayıp ondan sonra içeride yazacak olursam şurada o zaman hiçbir sıkıntı yok çünkü string'i kendisi çeviriyor. O zaman şöyle yazarsam ve sayfayı yenilersem o zaman burada gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye kendi pk'leriyle birlikte gösterebilirim. Ama dışında yazsaydım o zaman string ile integer toplanmaya çalışacaktı. Toplama sırasında hata olacaktı. Bu direkt çeviriyor. Yani biz str çevir demiş oluruz. Yine çok efsane bir şey bu. F bu yüzden çok güzel işler yapabiliyor. Bunun içerisinde şunu da yapabilirsiniz. Artı 10 diyebilirsiniz. Yani sadece şey için gösteriyorum. Böyle bir şey denmez bunun içerisinde ama sadece hani bir şey var. Integer field var. F'in içinde bu integer field'ı kullanıp ondan sonra şöyle yapayım. Hatta bunu böyle yapmayayım da şöyle yapayım. Böyle yaptığımız zaman da burada mesela diyelim ki adam dedi ki benim dedi bütün dedi şeylerim barkodlarım 1000'den başlayacak dedi. Ya tamam da yani bende 1000'den başlayamaz, 1'den başlar. Ne gerek var ki öyle bir şey yazmaya? 1000'e geldiği zaman ne olacak? Aslında yani öyle bir şeye ihtiyacın yok. En baştan bunu yazar geçerim. Adam benden böyle bir şey isterse. Çünkü bazıları var böyle şeyleri seviyorlar. Yani 1000'den başlasın bütün product'ların falan diyebiliyor. Öyle enteresan firmalar var yani. Muhasebeciler kafayı yiyorlar böyle şeylerde. Ama biz yiyor muyuz? Hayır. Niye? Django kullanıyoruz. Neyse. Yani gördüğünüz gibi STR'nin içerisinde işlem yapabiliyoruz. Bunu anlatmak için bunu yazdım. Kalsın mı bu ya? Bence değişik. Kalsın değil mi? Değişik. 1000'den başlattık ürünü. Dehşet. Hocam şeyden yapabiliyorlar onu. Şimdi 1, 2, 3, ondan sonra 2 hane, 100'den sonra 3 hane ya. 1000'den 10.000'e kadar ama hep 4 hane. O yüzden kodlar aynı. 1000'leri bir tişörte veriyor, 2000'leri bilmem ne. Evet yani öyle şeyleri var kendi içlerinde. Böyle salak salak şeyler görmek isteyebiliyor bazı firmalar. Yine bunu STR ile çözmenin yöntemleri var içeride. Onlardan da daha sonra belki bir gün bahsedelim YouTube kanalımda. Reklamlar diye. Onunla ilgili bir makale yazmıştım. Çünkü o makalede mesela dijitlerle nasıl oynanabilir, dijitlerin yeri nasıl değiştirilebilir gibilerinden çok basit böyle birkaç fonksiyon anlatmıştım. Neyse
Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık ben product'larımı ekleyebilirim. Mesela men tişört ekleyeyim bir tane. Ondan sonra tişört TSH1 dedim. Böyle bir isim varmış. Sonra bir tane görsel seç dedim. Şuradan bir tane görsel seçtim. Price'ı 11 lira dedim. Stock işte 4 dedim ve yayınlandı diye yazdım. Yeni bir tane daha ekle. Alan eklemen lazım buraya diyor. Yazdım. Ondan sonra da buradan woman tişört dedim. Title'ı tişört VMN dedim. Sonra bir tane daha alan ekledim. Ve burada da işte 11 lira dedim. 11 diye yazdım. Ve kaydettim, yayınladım. Başka? Bir şey soracağım. Slack'ta ben mesela title yazdığım zaman diz boşluk 1 bırakıyorum. Sadece 1'e alıyorsun. Anlamadım ne sorun. Mesela title'a diz boşluk 1 yazıyorum. Diz boşluk 1 dedin. Evet. Sadece 1'e aldım. Dizin şeyi vardır, içeride kullanımı vardır. Ondan dolayı alamıyordur. Ama biz bunu kendimiz generate etseydik yapardık. Neyse bu kadar ürünümüz var. Tişörtte olsun zaten bütün ürünler ki boşu boşuna kafamız karışmasın. Ve kaydettim. Bir tane daha olsun. Stoklarını verdiniz mi? Verdim. Ama stok yönetimi yapmadık. Stok yönetimi yapmadık. Zaten yapamayız arkadaşlar. Stok yönetimi yapmak istiyorsak bunun altına bir katman daha açmamız lazım. Bunu şeyden mi yapacağız hocam peki yine? Modelden mi yapacağız? Tabii yeni bir model oluşturacağız. Yani Yani yeni model yeni bir table demek. Orada remove mu yapacağız peki? Yani nasıl yapacağız? Stock diye bir tane senin aslında şeyin olacak. Modelin olacak ve bu stock modelin product'ı ekletecek. Burada. Sen depo sorumlusun. Evet. 10 tane beyaz tişört geldi. Diyeceksin ki beyaz tişört 10. Ondan sonra yeniden 10 tane beyaz tişört geldi. Yeniden beyaz tişört 10 diye eklemen lazım. Anladım. Sonra ne olacak? Bunlar toplanacak. Toplam 20 tane beyaz tişörtün etti. Sonradan da satın alma olursa eksi 1 olacak. Her bir satın almada. O yüzden de stok diye bir tane şey açacaksın. Yapı açacaksın. Onun içerisine oturacaksın. Neyse bunları ekledik. Ana sayfada bunları da gösterelim. Ana sayfada göstermeyelim. Direkt şeyde gösterelim. Kategoride gösterelim. Değil mi? O yüzden kategori diye bir tane view'umuz olsun. Ama product'ın içinde olsun bu artık. Yeter burada oldu. Biraz da şurayı kullanalım artık. From models'ın içerisindeki import neyi ekleyeceğiz? Kategori ve product'ı ekleyeceğiz. Bu burada dursun. Fonksiyon ekleyelim. Ondan sonra kategori diyelim. Show diyelim. Request diye yazalım. Ve bunu yazdıktan sonra hemen bir tane context atayalım. Dictionary. Ve hemen return render'da yapalım. Bu burada dursun, bir daha sorun çıkartmasın bize. Render request ne? Product'ın altındaki context. Bunu gönderdik. Bunu gönderdikten sonra bir de neye ihtiyacımız var? Slug'a ihtiyacımız var. Tamam. Slug'a ihtiyacımız var. Bu slug neyi tutuyor? Kategori ismi. Kategorinin slug'ını tutuyor. Tamam. Bu tarz bir durumda şunu yazabilirsiniz kafanız karışmasın diye. Kategori slug diye de yazabilirsiniz. Neyin slug olduğunu unutursunuz çünkü. Kategori slug diye yazdım. Kategori slug diye yazdıktan sonra şuraya da şey ekleyelim ya. Get object or 404 diye ekleyelim. Onu da kullanalım arada. Hocam ben onun mantığını anlamadım. Şimdi zaten göstereceğim. Hatanın farkında tekrar aynı ekranda gösteririm. Şimdi kategori dedim. Get object 404 nereden? Kategoriden hangisi? Slug eşittir. Ne? Kategori slug. Diyorum ki bu modelin içerisindeki slug alanına buradaki kategori slug'ı gönder. Tamam. Sonra da geliyorum diyorum ki items, hatta context ile birlikte
items eşittir. Ne diyeceğim? Object. Yani Product objects filter diyeceğim ki kategori eşittir kategori. Sonra ne yapmam lazım? Bir şey daha ihtiyacım var. Minimumda bir tane daha olsun. Hazır mıyız? GP'nin açılımı ne hocam? Bakayım. Vektörden eşit veya yüksek olur. Ama bize eşit olması gerekiyor. Eşit değil de direkt böyle. İstiyorsan Artı 1 yapalım. yani sırf bunu kullanmak için yaptığım için istiyorsan GT'de E'yi kullanma. Ondan sonra bir veyahut da üstünde bir şey istiyorum demiş oluyorsun. Güzel mi? Django'nun şurada query'ler kısmında gerçekten de şuradan yukarıdan baya query'si var. Burada greater'den ondan sonra less'ten gibi bir sürü şeyi var, Hocam, yapısı var. Az önceki soruyu da alacağım. Bunları yine diğer database'ler için kullanabiliyor muyuz yoksa sadece... Kullanıyoruz. Hayır, hepsi için kullanıyoruz. Kendisi gidiyor, kendisi modifiye edip değiştiriyor. Ama sana diyor ki ben bu database'leri destekliyorum diyor. Yani Postgre'da yapabiliyoruz. Postgre'de çok rahat yapıyorsun. Zaten Postgre kullan. Evet. Yani eğer Django kullanıyorsanız Postgre kullanın. Postgre kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Heroku da Postgre desteklediği için zaten eğer orada bir şey ücretsiz bir şey paylaşmak istiyorsanız Postgre kullanmalısınız. Aynen öyle. Şimdi bu olayı çözelim. Show kategori kısmını yapalım. Bu sefer ben product'ın altında, şuradaki product'ın altında tabii ki birkaç tane şey yapmamız lazım. Onları da hatırlayalım. Birincisi böyle bir klasör HTML dosyası olacak. Bu HTML'i yapalım. Product'ın altında kategori show diye bir tane HTML dosyası olacakmış. Product diye bir klasörüm var mı benim burada? Bakıyorum. Var. İçerisinde product var. Böyle bir şey yapmışız. Bir de product'ın altında ne olacaktı? Kategori show olacak. Kategori show'un içerisinde ne olacak peki? Nereden alayım? Forms'tan alayım ya. Bir şey fark etmez çünkü. Bunu aldım. Ve dedim ki kategori show. Geldim. Bunların hiçbirisi olmayacak. Şuradaki title kısmı ne olacak bu arada? Item'ın title olmasın bence. Şöyle yapalım. Views'a geldim. Context kategori dedim. Buna. Burada da dedim ki context'in içerisindeki kategoridir. Şurayı bir tekrar düzenler misiniz? Views'ı. Product'ın altındaki views.py. Okey. Yazdıysanız bu sefer product klasörünün içerisindeki yani template'in içerisindeki product klasörünün içerisindeki kategori show.html'e geliyorum. Kategori show.html'e geldikten sonra bu neyin title olacaktı? Kategorinin. O yüzden böyle yazıyorum. Forms.py'den kopyaladım ama içindeki her şeyi sildim. Tekrar yapayım. Forms.html'den kopyaladım. Her şeyi kopyaladım. Sonra kategori show'a geldim ve her şeyi yapıştırdım. Her şeyi yapıştırdıktan sonra içindeki formun tamamını sildim. A ve formun tamamını sildim. Tamamını sildikten sonra bu kategorinin title olacak. O yüzden kategori title dedim. Sonra for item in items dedim. Ve and for dedim. Bunu dedikten sonra item'a getirmem lazım.
Ama item'ı nasıl getireceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat bunun benzerini yapmışım ben. O da şeyde, indekste var. İndekse geldim. İndekse geldikten sonra product'ın altındaki product'tan almışım. Güzel. Bunun tamamını aldım. Bir tanesine ihtiyacım var. Tamamını aldım. Geldim. Bunun altına yapıştırdım. Bu kadar. Ne oldu? Efendim? Var, yapmışım. O kadarını da yapayım falan. İndeksten kopyaladım. Şuradaki indekste şurada var. Product HTML mi? Include ile birlikte product'ın altındaki product HTML olacak. Sonra onu düzenleriz zaten. İçindekileri. Bir URL. Evet, URL ilgili sıkıntılarımız olacak. Onları düzenlemeye başlayacağız. Bayağı da az işimiz kalacak bundan sonra aslında. Bir shopping ile ilgili işlemlerimiz olacak. Ama saat 4'te bitmez diye düşünüyorum. 5'e sarkabilir. Yazdık mı? Devam edeyim mi? Efendim? Burada mesela diyoruz ya, kod SM3 olarak gelsin. Yani 4 parça olarak. 4 parça olarak gelsin demiş oluyoruz. 3 parça istersen 4 diyeceksin buna. Peki hocam, Bu Bootstrap'in standardı. Yani Python'la alakası yok bu standardın. Sorunu yanıtlayabildin mi? aynen yani ben de diyecektim sonra farklı bir şekilde yapalım. Ha yani HTML olduğu için sonuçta senin bir CSS kütüphanesi yapman veyahut da kullanman lazım. Biz Bootstrap'i kullanıyoruz çünkü okunması çok kolay. Yazması da çok kolay. Diyorsun ki işte 4 parçaya böl bu yapıyı. 4 parçaya böldükten sonra bunları koy. Tabii şuraya bir tane row koyarsak iyi olur. Başına hata almayız. Sonuna da bir tane row koyarsak daha garanti olur işimiz. Şu kısmı da row'un içerisine aldık. Yaptım. Yaptıktan sonra bakalım neler olacak. Ama bunların olabilmesi için URL tanımlamam lazım. Tanımlayabilmem için URL kısmını nasıl olacak da ben URL'i vereceğim. Ana sayfada yapalım şimdilik. Kaft kullan'a geldim. Kaft kullan'a geldikten sonra burada diyeceğim ki kategori için aşağısına geldim. Pet diyeceğim. Sonra tırnak açacağım. Burada neredeydi? Import etmedik. Bu arada şunlar arkadaşlar unutmayın sırayla şeyde olmalı. Yani Django'lar sadece Django ile ilgili olmalı. Daha sonra kendimizle ilgili olan kısmını almalıyız. From, product, views, import, ne? Category show. Yazdım. Yazdıktan sonra bunu aldım. Ve name kısmını da ekleyeyim. Sonra buraya geliyorum. Bu Slack diyorum. 2 nokta üst üste. Neydi Slack'ın ismi? Hatırlayan var mı? Kategori bilmem ne yazayım o zaman. Eğer bilmem ne ise bu büyük bir ihtimal Slack'tır. O bilmem ne kısmı nokta diye düşündüğümüz kısımlar büyük bir ihtimal standartta böyle tanımlamışızdır. Ama sonunda virgül unutmuşum. Muhakkak sonuna virgül eklemem lazım. Ki hata vermesin. Bunu da yazdım. Her şey yolunda gibi düşünüyorum. Bunu yazdıktan sonra kategori show'a gidecek ve kategori show'a Slack'a gönderecek. Ama bir şey daha yapmam lazım. Name eklemem gerekiyor. Tamam. Şu bilgiyi de aldım. Daha sonra nav'a geldim. Nav'a geldikten sonra şuradaki kısımlardan bir tanesine geldim. Ve dedim ki burası URL olacak. Gender'da men'e geldim ilk önce. Niye? İlk önce erkeklerinkini yapıyorum çünkü. Sonra dedim ki kategori Slack oldu. Pardon. Nereye gidecekti? Hatırlayamadım. Kategori show'a gidecekmiş. Kategori show'a gidecek. Peki ne gönderecek? Slack mı gönderecek? Hayır. Kategori Slack gönderecek. Ve bu eşittir diyeceğim.
Ne bilgisi gönderecek? Nasıl göndereceğim ben bu bilgiyi? Item'ın slağını gönder diyeceğim. Hocam burada da yine parantez gerek var mı? Item slot yazmak için. Yok, gerek yok çünkü fonksiyonun içerisine göndermiş gibi oluyoruz. Bunu yazıyoruz. Bunu diğerlerine de kopyalayacağız değil mi? Evet, diğerlerini kopyalayacağız. Zaten aynı şey. O yüzden ben burayı kopyalamakla uğraşmıyorum. Hepsini kopyalayıp yapıştıracağım. Böyle. href'i yazın. Ondan sonra devam edelim. Hocam bugün çok yorgun olduğum için ikisini aynı anda yapamayacağımı düşünüyorum. Ne yapayım? Videodan izlerim. Ben Bu videoyu koymayabilirim ama. Satın alıyorum. Oo, satın alırız diyorsunuz. Dehşet. Tamam. Bunu yazdık mı? Tamam. O zaman devam ediyorum. Ne yapmam lazım? Alttakileri de yazmam lazım. O yüzden alttakileri yapıştırdım. Bu 1. Alttakileri yapıştırdım. Bu da 2. Yapıştırdım ve siteyi açıyorum artık. Site nerede? Nerede? Sayfayı yeniledim. Erkeğe geldim. Buradan tişörte geldim. Ve tişörte geldikten sonra for item in category demişim. Yanlış. Bu kategori olmayacak. Kategori show'a geldim. Yo, item in category. Ha. Arkadaşlar. Sebebini söylüyorum. Dikkatli bakın, neresi burası? Nerede hata veriyor? Peki neresidir sizce bu? Şurayı bir okur musunuz? Burada hata veriyor. Sarı zaten orası. İçeriği değilmiş. Evet ama Product mı hocam? nav.html için hata veriyor. Şimdi enteresan bir şey göstereceğim. Bir sonraki derste de onu çözeceğiz bu arada. Geldim. Nav.html'de sonuçta buradaki kısımlar var. Sıkıntı var mı? Yok. Bu nereden geliyor peki? Şeyden geliyor. Wheels'taki page'deki indeksten geliyor, tamam mı? Kategori diye gidiyor. Aynı isim. Ama dur. Ama bu isim şeye gitmiyor. Ne yapalım? Diğer view'a gitmiyor. Bu view'da bu var. Yani bu view'da böyle bir şey var. Ama tekrar hatırlayalım. Diğer view'a geliyorum. Views'a geliyorum, product'ın altındaki. Ve burada o yok. O olmadığı için de patates oluyoruz. Çünkü burada biz iki şey diyoruz, tamam mı? Birincisi diyoruz ki bu da categories olacak. Bunun ismi categories yapacağız. Neden hocam? Sebebi şu. 1. Buraya bütün kategorileri gönderiyoruz. 2. Bu kategoride gelen kişiyi gerçekten doğru kategoriye gelip gelmediğini sorguluyoruz. Bu nav için. Şu. Nav için burası. Çünkü nav diyor ki ben de o sayfaya gittim. O sayfada ben hiçbir şey göremedim diyor. Yani böyle bir data yok elinde. Nav için böyle bir data yok. Her bir view'da sadece olabilecek datalar var. Zaten işin en kötü tarafı burası. Birazdan bu sorunu da çözeceğiz. Her bir view'da HTML içerisinde ne göstereceksiniz o datanın olması gerekiyor. Bu datayı kategorize yapmıştım ya. O yüzden de yine views'a gelip page'deki şunun ismini de kategorize yapıyorum. Sonra nav'a geliyorum. Burada da kategorize yapıyorum. Çünkü Geliyorum. Beni kaçırdım hocam. biliyorum. İlk product'ın view'una itibaren. Zaten Product'ın view'una geliyorum. page'in view'unda bir değişiklik yapmadık. Yaptık. Product'ın view'una geliyorum. İlk önce nav için buradaki ismi categories diye değiştiriyorum. Çünkü bu single, bu da aslında bütün kategoriler. Single kategori bana neden lazım? Çünkü slağını kontrol ediyorum. Tamam. Yani şunu da yapabilirim. Eğer istiyorsanız. Bunu aldık ya buradan. Bu elimizde var mı? Bunun içerisinde bu var mı diye kontrol edebilirim. 2 kere kullanmamış olurum. Ama şimdilik böyle yazdım. Çünkü zaten içindeki array'in içerisinde bir şey var mı diye kontrol edebilirim. Yani şunu yapabilir miydik acaba? Geri geliyorum. Ve diyorum ki run server diyorum. Run server değil. Shell plus diyeceğim. Tabii ki burada status yok diyor. From
page'in altındaki views'ın içerisindeki import status diyorum. Böylelikle bir daha yazmak istemiyorum. Şunu da status olarak değiştirebilirim. Böylelikle bir daha onunla ilgili de sıkıntı yaşamam. Peki soruma geldik. Şunu aldım. Ve ne demiştik? Aslında hepsi birden gelsin. Sonra hepsi birden geldikten sonra ama for'la gidip bakmak lazım veyahut da filtre yapmak lazım. Categories'in tekrar filtrini burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ya, buna tekrar filtre deyip ondan sonra Slack kısmında neydi? Erkek tişört müydü? Bunu bu şekilde yazıp bakabiliyorsunuz. Buna baktığınız zaman şöyle bir avantajınız oluyor. Bunu yaptığınızda hatta Categories'in get'ini diyebiliyorsunuz şuradan. Get. Böylelikle tek getirebiliyorsunuz. Bu size şunu sağlıyor. Bir kere zaten siz şeyi aldınız ya, veriyi aldınız ya. Veriyi aldıktan sonra içerisinde istediğiniz kadar tekrar ORM sorguları çalıştırabiliyorsunuz. Böylelikle database'e gidip tekrar sormuyor aynı soruyu. Şurada ise ben aynı soruyu 2 kere sordum. Efendim? Aldıktan sonra. Filter'la aldık ya bunu. Evet. Filter'la aldık. Bu artık benim elimde var ya. Filter'la aldıktan sonra bir daha bunu sormama gerek yok aslında. Onun yerine aldığım şeyin içerisinde bu var mı diye sorabilirim. O daha iyi bir yöntem. Neden daha iyi bir yöntem? Burada 2 kere soru sormuş oldum. Ama şu anda böyle bırakacağım. Tamam. Nasıl yapıldığını gösterdim. YouTube'da da var. Ondan sonra isterseniz o şekilde revize edebilirsiniz. Kaydettim. Sonra diğer view'um vardı. Neydi? Page view'um vardı. Page view'unda da burada categories diye yazdım. Kategori diye yazmadım. Çünkü ismini değiştirdim biraz önce orada. Sonra nav'a geldim. Nav'da da hepsinin ismini categories diye değiştirdim. Kategori değil. Çünkü categories'den alacak. Tamam? Okey. Tamam. Kaydettim. Sunucuyu çalıştırayım. Sunucuyu çalıştırdıktan sonra sayfayı yeniliyorum. Aynı sayfadayım ve geldi. Şimdi şu product'ları düzelteyim. Product'ları düzeltmek için tabii ki unutmayın 2 tane product var. Bir tanesi ana sayfada gösterilen product. Birisi bizim gösterdiklerimiz. Şimdi ana sayfadakiler patates olacaktır. Şundan dolayı onların işte item'daki bilgisi var mı falan filan diye saçma sapan sorular soracağız. Onun yerine şuradaki product var ya. Bunun ismini kopyalayalım. Ve bunu tekrar yapıştıralım aynı yere. Paste diyelim. Bunu kopya olarak yaptı. Buna copy değil de başka bir isim verelim. Ne verelim? Kategori product diyelim. Kategori product'ı dedikten sonra da şuradaki kısmından show vardı ya, product'ın altındaki kategori diye yazalım. Ya sebebi de şu. Ana sayfada çünkü hata verecek birazdan. Onu vermesin diye ismini böyle yaptım. Bunu da düzeltme yapacağım. Sonra gider ana sayfanın view'ını düzeltiriz. O sonraki iş olarak kalsın. Geldim. Kategori product'a geldikten sonra ben burada ne istiyorum? Bir kere imaj istiyorum değil mi? İmajı da isterken neydi? Item'ın ondan sonra cover imajının içerisindeki URL kısmını istiyorum. Sağ tuşa tıkladım product'a. Copy dedim. Hepsini birden kategori product'ın içerisine yapıştırdım. Sonra da bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar unutmayın şunu yapmıştım. Show product kısmına geldim. Kategori product kısmına. Pardon. Show diye yazayım. Burada da ismini düzelttim tekrar. Çünkü bunu gösterdim.
Kategori show'a gelip product'ın altında kategori product'ı gösterdim. Sadece yok. Evet. Sonra da kategori product dosyasına geldim. Ve şimdilik imajını göstermek için SRC kısmında imajını yazdım. Burada. Bunu yazdım. Sonra şurada da bana bir title lazım. Cart text kısmına yazalım. Ve diyelim ki item.title diyelim. Bunu da dedikten sonra bu iki bilgi şimdilik kalsın. Şurada da price olsun. Item.price diyelim. Buraya da şimdilik stok koyalım. Item.stock olsun. Gözüksün. Tamam. Sonra onlara başka şeyler yaparız. Okey. Sayfayı yeniliyorum. Diyor ki Lower image diye bir şey yok mu? olabilir. Hatırlamıyorum. Belki de koymamışızdır. Item'ın cover image'i yok. Zaten bakalım. Çünkü null. Aslında var ama null. Geçen seferki gibidir değil mi? Öyle mi? Bir bakalım ilk önce var mı? Şöyle bir modele bakalım. Ben hatırlamıyorum. Belki de yanlış yazmışımdır. Hocam vardı ama biz eklemedik galiba. Hatırlamıyorum. Ondan sonra cover image varmış. Ondan sonra buraya ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki şuraya İlk. ya şuradaki şeyi de alsak güzel olur. Bakın şöyle yapacağım. Eğer göstereyim. Şurada kalsın. IMG'yi boş değilse zaten göstersin. Evet yani tamamını istiyorsanız öyle olsun. Eğer ondan sonra item.cover image varsa bunu göstersin. Cover imaj nokta gören. URL'e gerek yok. Yazdım. Sayfayı yeniledim. Geldi. Ondan sonra bir de şuna şey ekleyelim. Class ve yüz ekleyelim. Ve %100 genişlik yap demek. O kadar. Bunu ekledik. Sayfayı yeniledik. Geldi. O süper. Bir de bunun şeyi 3 değil de şöyle yapalım. Show var ya. Şu 3 değil de bunu 4 yapıyoruz. 4 yapınca sayfayı yeniledim. 3 tane ürün yan yana gözükecek. Tamam. Erkek tişört, kadına geliyorum. Ve buradan tişört diyorum. Kadına gelince tişört demedim mi? Ha, yanlış demişim. Bu da kadının tişört. Çok iyi. Okey? Ara verin. Ben de bunu GitHub'a yükleyeyim bu arada.